8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz uzman fizyoterapist Merve Sinem Çelik. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz. Hocam ilk soruyla başlıyoruz. Fibromiyalji nedir? Fibromiyalji kas romatizması, halk arasında yumuşak doku romatizması olarak da geçen, yaygın vücut ağrısıyla seyreden, genelde orta yaş kadın hastalarda yaygın bir şekilde görülen bir hastalıktır. Kısacası kas romatizma hastalığıdır fibromiyalji. Merve Hanım, neden fibromiyalji kadınlarda daha sık görülüyor? Şöyle izah edeyim, kadınlarda erkeklere oranla 8 ila 10 kat daha fazla görülmekte fibromiyalji. Bu yadsınamayacak bir oran aslında. Bunu da hormonlarla ilişkili olarak tespit edilmiş. Kadınlarda her ay düzenli olarak mensürel döngünün gerçekleşmesine bağlı olarak hem stres hormonları hem kadınlık hormonları düzensiz bir hal alıyor. O geçirdikleri bir hafta 10 günlük dönem boyunca. Dolayısıyla bu süreçte kadınlar oldukça karmaşık ve stresli bir dönemden geçiyorlar. Çoğu zaman ağrı da eşlik ediyor, kasılmalar da eşlik ediyor bu döneme. Dolayısıyla kadınlar için fibromiyalji erkeklere göre bu anlamda daha da çekilmez, zor bir hal alıyor. Peki fibromiyalji psikiyatristik bir hastalık mıdır? Fibromiyalji aslında bilinenin aksine psikiyatrik değil, romatizmal bir hastalıktır. Toplumda bu anlamda genel bir kanı var fibromiyajinin psikotik boyutuyla ilgili ama aslında romatizmal ve ciddi anlamda herkes için, yaşayan her hasta için çok zor bir hastalık. Peki ağrıları nasıl oluyor? Romatizmal dedik mesela. Evet, ağrıları nasıl oluyor? Oldukça şiddetli, zonklayıcı, batıcı, dayanılmayacak şiddette ağrılardan bahsediyor genelde hastalarımız. Geceleri uykudan uyandıran, uykusuz, gece aslında uykuda çok vakit geçirmelerine rağmen verimsiz uyku geçirdiklerinden, sabahları ciddi anlamda kas ağrılarıyla uyandıklarından, günlük yaşam aktivitelerini yapmakta çok güçlük çektiklerinden bahsediyorlar. Dolayısıyla ağrıları da oldukça zorlayıcı oluyor fibromiyajinin aslında. Peki fibromiyajinin özellikle örneklendirin. İşte kol ağrısı, sırt ağrısı ya da bacaklarda belli bir nokta var mı? Kas çünkü vücudumuzun birçok noktasında var. Tabii ki. Vücudumuzun tamamı kaslarla kaplı aslında. Fibromiyalji tanısında da çok önemli 18 nokta var belirlenmiş. Bu 18 noktanın en az 11'inde basınç uygulandığı zaman, baskı uygulandığı zaman hastanın şiddetli ağrı hissettiğini söylüyor, ifade ediyor hastalarımız. Bu aslında tanı kriteri bir anlamda. Sıklıkla boyunda, ensede, köprücük kemiğinin üzerinde, sırtta, dizde ve dirseklerin iç kısımlarında ve kalçada çok yoğun bir şekilde hissediliyor. En sık bu noktalarda hastalar ağrıların olduğundan bahsediyorlar. Yani tanıyı da klinik olarak koyabiliyoruz demek doğru mu bu durumda? Şöyle birçok hastalık elimine edilerek aslında fibromiyalji tanısı konulabiliyor. Çünkü semptomları gereği birçok farklı hastalıkla karışabiliyor maalesef ki fibromiyalji. O yüzden fibromiyalji tanısı için birçok tahlil ve tetkikten geçiriliyor hastalar. Bunların sebebi de diğer hastalıkları elimine etmek aslında. Diğer hastaları ayırdığımız zaman hastalıkları 3 aydan daha uzun devam eden ve diğer sebeplerle açıklanamayacak bir tıbbi bir durum yoksa hastaya fibromiyalji tanısı koymamız daha kolay bir hale geliyor aslında. Risk faktörleri nedir fibromiyalji için? Şöyle, önceden geçirilmiş enfeksiyonlar fibromiyalji için bir risk faktörü aslında. Fibromiyajinin genetik bir altyapısı da var. Genetik faktörler de etkili. Daha önce hastanın geçirdiği fiziksel ve psikolojik travmalar, çünkü fibromiyalji travma sonrası stres bozukluğuyla da oldukça ilişkili. Yoğun stres yaşayan hastalarda fibromiyalji çok sık görülmekte. Bununla beraber kişilik yapısı da fibromiyajide çok etkili. Mükemmelliyetçi, işkolik, hassas, obsesif insanlarda fibromiyalji görülme olasılığı da aslında çok yüksek. Bunlar fibromiyalji görülme sıklığını oldukça artıran sebepler, risk faktörleri. Peki hocam, ekran başında şimdi otururken bizi izleyenlerden kendinde fibromiyalji olabilir mi diye, yani belirtileri tam olarak kişi nasıl anlayabilir? Hani fizik tedavi doktoruna gitmek için ya da size gelmek için ya da
alanı belirlemek için, yani fibromiyalji miyim acaba diye bu tanı yolculuğuna nasıl çıkabilir? Belirtileri tam olarak nelerdir? Aslında baktığınızda çok geniş bir şekilde yaydınız Çok geniş, siz. çok yaygın, Ama evet. belli şu olursa fibromiyalji olabilir, bu tetkikleri yaptırdı kişi şeklinde. O yolculuğa nasıl çıkılabilir? Aslında fibromiyajide en yaygın belirti yaygın vücut ağrısıdır. Vücudun yaygın ağrı diyebilmemiz için her iki tarafında, hem sağ tarafında hem sol tarafında, hem belden üst kısımda hem de belin aşağısında hastanın yoğun ağrı hissediyor olması gerekir. Yaygın ağrıyı tanımlayabilmemiz için. Onun dışında batıcı, yanıcı ağrıları çok fazla oluyor hastaların genelde. Hastalar katılık hissediyorlar. Mesela yemek masasında oturduktan sonra, işte bir süre yemekte vakit geçirdikten sonra ayağa kalkarken ciddi anlamda problem yaşıyor, tutukluk yaşıyor hasta. Ya da gece uykusundan sonra sabah yataktan kalkmaya çalışırken ciddi anlamda zorlanıyor ve dinlenememiş olarak uyanıyor aslında. Uykuda ne kadar uzun vakit geçirirse geçirsin hasta dinlenemiyor. Çünkü vücudun yenilenmesini sağlayan dinlenme uykusu dediğimiz periyodu fibromiyalji dolayısıyla hasta yeteri kadar sağlayamıyor. Dolayısıyla uyku bozuklukları, katılık, kas krampları da çok belirleyici semptomlar arasında. Hasta harekete başlarken tutulma hissediyor ve ciddi bir anda ağrı giriyor hastaya, sırtına ve doğrulamıyor mesela. Bunun dışında şiddetli ağrılar, uyku düzensizliği, yorgunluk hissi, bazen hastalar hafif derecede yorgunluk hissederken bazıları da günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştiremeyecek kadar şiddetli yorgunluk hissediyorlar hayatları boyunca. Bunların hepsi fibromiyajinin belirtileri arasında. Evet. Ama tam olarak tanıyı koyabilmek için mutlaka hekime başvurmak, diğer hastalıkları elimine etmek, tahlilleri, tetkikleri yaptırdıktan sonra fiziki muayeneyle de desteklemek gerekiyor. Peki bir fizyoterapist olarak sizin fibromiyaljideki rolünüz, tedavideki rolünüz nedir? Biz fizyoterapistler fibromiyajide aslında oldukça etkin rol oynuyoruz. Çünkü fibromiyalji bir kas hastalığı aslında, kas iskelet sistemi hastalığı ve romatizmal bir hastalık. Manuel terapi bu anlamda çok etkili. Dokulara direkt müdahale ettiğimiz bir alan. Manuel terapi, yumuşak doku uygulamaları, sinir mobilizasyonları, sinir germeleri, bunların hepsi hastayı oldukça rahatlatan uygulamalar. Manuel terapi zaten faydası kanıtlanmış. Hem eklemlere hem kaslara doğrudan müdahale ettiğimiz çalışmalar. Manuel terapiye ek olarak kişiye özel mutlaka fizyoterapistin belirlemesi gerektiği egzersiz programları yine çok önemli. Çünkü dediğim gibi kas hastalığı aslında ve kasların güçlenmesi, ilk önce yumuşayıp, gevşeyip, spazmların çözülüp arkasından güçlenmesi hasta için uzun dönemde çok fayda sağlayacaktır. Biz bu anlamda oldukça etkin rol alıyoruz. Hastanın hem yaşam kalitesini artırıp hem de uykularını düzene sokup ağrılarını azaltıp dediğim gibi ağrısız bir hayat için oldukça etkin rol alıyoruz aslında fizyoterapistler olarak. Evet, bu fibromiyalji tedavisi süreci, yani sizin tarafından bittiğinde hastanın ne yapması lazım? Bu tedavi tamamen fizyoterapist eşliğinde bitiyor mu? Yoksa günlük rutin hayatına katması gereken şeyler var mı? Tabii ki hastaların rutin hayatları boyunca dikkat etmesi gereken şeyler var. Dediğim gibi egzersiz bu anlamda çok etkili. Egzersiz hastanın hayatının bir parçası, yaşam şekli haline gelmeli. Günlük düzenli olarak belirli periyotlarda, belirli sayıda, belirli tekrarla hareketlerini yapması gerekiyor ki kaslarını güçlendirebilsin ve kaslar hastalığa karşı daha dirençli bir hale gelebilsin. Fibromiyalji hastanın yaşamı boyunca aslında mücadele ettiği bir problem. Bu süreci ne kadar fizyoterapist eşliğinde, kontrolünde geçirirse hastalar onlar için o kadar iyi olacaktır aslında. Aslında baktığımızda kronik bir rahatsızlık olmuş oluyor. Tanı konulduktan sonra, tedavi başladıktan sonra hayatı boyunca kişi egzersiz yapmak zorunda ki konforlu bir hayat sürebilmesi için. Konforlu bir hayat için tabii ki egzersiz şart. Fibromiyalji iyileşen bir hastalık, tedavisi olan bir hastalık ama dediğim gibi kişiye özgü tedavi programı oluşturulup bu program devam ettirildiğinde tedavisi olan bir hastalık aslında. Yeter ki çareyi doğru yerde arasın hastalarımız. Evet, kesinlikle. Kesinlikle kaliteli hayat istiyorsa fibromiyalji
rahatsızlığı olanlar egzersiz eksik olmamalı diyoruz. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ Ben olun. teşekkür ederim. Evet, bugünkü misafirimiz uzman fizyoterapist Merve Sinem Çelik idi. Kendisine teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.